Herkese yeniden selamlar, sevgiler değerli izleyenlerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Un kurabiyesi yapıyorum ama bir türlü tutturamıyorum diyorsanız bu tarif tam da size göre. İkram ettiğinizde herkes hazır aldığınızı zannedecek, hatta lezzet olarak çok daha güzel diyebilirim. Yeri geldikçe tüm püf noktalarını veriyorum. Videoyu sonuna kadar izlemeniz yararınıza olacaktır. İyi seyirler. Oda ısısında iyice yumuşamış 250 gram tereyağını kabıma alıyorum. Margarinle de yapabilirsiniz ama lezzet açısından ve en önemlisi sağlık açısından tereyağı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle elimle bir karıştırdıktan sonra üzerine herkesin evinde bulunan 200 mililitrelik klasik su bardağıyla 1 su bardağı pudra şekerini ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Margarin kullanırsanız da aynı şekilde olacaktır sevgili arkadaşlarım. Daha sonra 1 çay bardağı sıvı yağı ilave edip tekrar karıştırıyorum. Bir su bardağı nişastayı da ilave ettikten sonra şöyle bir elimle toparlıyorum. Buğday ya da mısır nişastası kullanabilirsiniz. Malzeme listesini tam ölçüleriyle birlikte videonun altındaki açıklamalar bölümüne yazmış olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Son olarak 10 gram şekerli vanilyayı da ilave ettikten sonra unu azar azar ilave edip yoğurmaya devam ediyorum. Tarifimde aynı klasik su bardağıyla toplamda 4 su bardağı un kullandım. Un ölçüsü bazen kullanmış olduğunuz un kalitesine, markasına ve bardağın doluluk oranına göre az da olsa değişiklik gösterebilir. O yüzden sizler de benim gibi unu azar azar ilave edip kontrollü bir şekilde yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Belirttiğim gibi yanıma 4 su bardağı un koydum. Azar azar ilave edip yoğurmaya devam ediyorum. Bu arada izleyenlerime küçük bir hatırlatmam olacak. Tarifimi sonuna kadar izleyip videomu ve tarifimi beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, vaktiniz varsa küçük de olsa beğeni ve görüşlerinizi konu hakkında yazmayı unutmazsanız çok sevinirim. Çiçek, böcek, kalp gibi emojiler de koyabilirsiniz. Ayrıca sevgili izleyenlerim, kanalıma abone olmanızı önemli rica ediyorum. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Bilginize sunmak istedim. Kanalımın büyümesi için sizin destekleriniz benim için çok önemli ve değerli. Şimdiden her birinize desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Sizlere tavsiyem kurabiye hamurunu ekmek ya da poğaça hamuru gibi uzun uzun yoğurmamalısınız. Kurabiye hamurunu uzun süre yoğurduğumuz zaman elimizin ısısı hamura geçer ve sürekli un ekleme hissiyatını verir. Hamurun kıvamını bozar. Belirttiğim gibi yoğurma işlemini kısa tutup hemen şekil vermeniz gerekir. Kurabiye hamuru hazırlarken önemli püf noktalarından birini daha hemen sizlere bilgi olarak vermek istiyorum. Aklınızda bulunsun sevgili izleyenlerim. Gereğinden fazla un eklersek kurabiyemiz çok sert olur. Gerektiğinden az un eklersek de fırında pişme aşamasında kurabiyeler yayılır. O yüzden tam kıvamında olması önemli. Bakın sevgili arkadaşlarım, kurabiye hamurunu çok kısa bir sürede yoğurdum. Kıvamı tam da bu şekilde olmalı. Kullanacağım tepsinin tabanına yağlı kağıt serdim ve hemen hamuru şekillendirmeye geçiyorum. Hamurdan şöyle bir miktar koparıyorum ve elimle sıkıştıra sıkıştıra uzun silindir haline getiriyorum. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken, hamuru çok fazla bastırmadan, çok fazla bastırdığımız zaman çatlama oluyor hamurda ama içinde de hava boşluğu kalmaması için hafif dokunuşlarla hamuru silindir haline getirelim. Bu arada parmağımda kesik olduğu için hijyen açısından tek elime eldiven giydim. Sebebini merak edenler olabilir. O yüzden tek elime giydim sevgili arkadaşlarım. Daha sonra hamurun üzerine ve yan taraflarına çatalla hafiften bastırarak şekil verelim. Şimdi geldik benim en sevdiğim bölüme. Hamuru istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Dilerseniz kare şeklinde, dilerseniz de dikdörtgen şeklinde. Ekranda gördüğünüz gibi hamuru kesiyorum ve hazırlamış olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Şöyle aralarında bir parmak boşluk bırakmanızı tavsiye ediyorum. Fırında piştiği zaman birbirine yapışmaması için.
Hemen sizlere bir iki parça daha yakından göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde hafiften çatalı bastırıyoruz. Piştiğinde şekilleri kaybolmaması için. Hamurun uç kısımlarından azar azar kesiyorum. Kurabiyelerin daha muntazam görünmesi için parçaları diğer hamurun içine atıp tekrardan şekillendiriyorum. Pişirdiğinizde kapış kapış gidecek garantili pastane usulü bu un kurabiye tarifimi denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet şifa olsun. Denediğinizde dönüşlerinizi nasıl olduğunu yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Bu arada fırın ısınması için açtım. Kurabiye pişireceğinizde fırının mutlaka önceden ısıtılmış olması gerekiyor. 10 dakika önceden fırını ısıtmanız gerekir. Hamur çok yumuşak olduğu için şekilleri bozulmaması için kestiğiniz aparattan yardım alabilirsiniz. Evet, kurabiye hamurunun tamamını aynı şekilde hazırlayıp bitirdim. Alt üst ayar 160 derece fanlı fırında 20-25 dakika arası pişirdim. Fırını kapattıktan sonra kurabiyeleri fırında kesinlikle tutmayalım. Aksi halde kurabiyeler pişmeye devam eder ve çok sert olur. Hemen fırından çıkartalım. Tamamen soğuduktan sonra üzerine dilerseniz benim gibi pudra şekeri serpip o şekilde servis yapabilirsiniz. Dilerseniz de sade olarak tüketebilirsiniz. Bakın sevgili arkadaşlarım, görüntüsü bile iştah kabartıyor. Denedikten sonra çok paralar verip pastaneden un kurabiyesi almaya son diyorum ve denemenizi tavsiye ediyorum. Çok da bereketli bir tarif, sizlere vermiş olduğum ölçülerle büyük fırın tepsisiyle tam bir tepsi oluyor. Daha fazla yapmak isterseniz ölçüleri ikiye katlayabilirsiniz. Aynı tarifi damla sakızlı da yapıyorum. Gerçekten tadı muhteşem oluyor. Sizlere fikir olması için belirtmek istedim. Kurabiyeleri servis tabağına alırken ben de sizlerle veda edeyim. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Abone olduktan sonra bildirim zilini açıp tümü konumuna getirirseniz anında paylaştığım videolardan haberdar olursunuz. Nice güzel garantili tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.